Hoş geldin. Bugün masamızda Erdal Gezik'in Alevi Kürtler kitabı var. Dinsel, etnik, politik kimliklerin böyle iç içe geçtiği, gerçekten de hassas, bayağı karmaşık bir konuyu ele alan kapsamlı bir çalışma diyebiliriz. Senin için bu kitaptan ne damıtabiliriz ona bakacağız biraz. Evet, elimizdeki kaynak oldukça derinlemesine bir akademik analiz aslında. Gezik, Alevi Kürtlerin hem kendi içlerindeki o dinamikleri hem de çevrelerindeki Sünni Kürtler, işte Türk devleti gibi aktörlerle ilişkilerini özellikle de 20. yüzyılın o çalkantılı olayları ekseninde inceliyor. Bayağı detaylı bir çalışma. Amacımız da bu yoğun çalışmadan senin için en can alıcı noktaları, belki de gözden kaçan bağlantıları, tartışmaya açık yönleri süzüp çıkarmak. Alevi-Sünni ilişkileri, Şeyh Said isyanının yankıları, Dersim'in o travmatik mirası ve Bektaşilikle olan ilginç biraz mesafeli ilişki gibi konulara Gezik'in merceğinden bakacağız. Evet, bir de şunu eklemek lazım belki başlarken, bu incelemede sürekli karşımıza çıkacak bir tema var. O da içeriden kimlik tanımlarıyla dışarıdan yapılan tanımlamalar arasındaki gerilim. Hep bir çatışma hali var sanki orada. Kesinlikle. Hazırsan bu girift konunun katmanlarını aralamaya başlayalım o zaman. Kitap daha en başından bir kavram kargaşasına işaret ediyor. Yani etnik tanımlar bir yanda. Kırmanç, Zaza, Kürt, Dımili, bir sürü isim. Evet, Dinsel tanımlar diğer yanda. Alevi, Kızılbaş ki bu terimin de Şah İsmail'e dayanan kökeni var. Zamanla biraz aşağılayıcı anlamlar da yüklenmiş. Ali ilahi, ehli hak. Bu labirentte yönümüzü nasıl bulacağız? Gezik nasıl yaklaşıyor bu tanımlara? Gezik tam da bu noktada duruyor ve diyor ki, yani bu tanımlar ne sabit ne de tek anlamlı. Hem dışarıdan yakıştırılmışlar hem de toplulukların kendi içinde döneme ve bağlama göre farklı şekillerde kullanılmışlar. Asıl ilginç olan ve genelde göz ardı edilen şey, Dersim Alevilerinin kendileri için eskiden kullandıkları isimler. Evet. Ne gibi isimler mesela? Gezik, yaptığı görüşmelere dayanarak evladı rae, yani yolun evlatları ya da yol uşakları gibi terimlerin sıradan aşiret üyeleri için kullanıldığını söylüyor. Anladım. Peki ya ruhani liderler, seyit aileleri, onlar için durum farklı mıymış? Evet, onlar kendilerini evladı hak, yani hakikatin evlatları olarak tanımlıyorlar. Soylarını peygambere dayandırdıklarını belirtmek için de evladı Resul terimini kullanıyorlarmış. İlginç. Bu sadece içeride kalan bir bilgi de değil üstelik. Batılı gezginler bile, mesela 20. yüzyıl başlarında Moligny Sil, Bans, Rix gibi isimler, Dersimlilerin kendilerine yol uşağı ya da Rix'in not ettiği gibi ehli iman, yani inancın insanları dediklerini kaydetmişler. İşte bu dışarıdan verilen ve bazen olumsuz anlamlar yüklenen Kızılbaş gibi etiketlerden çok daha farklı, içeriden gelen özgün bir kimlik beyanı aslında. Bu durum Aleviliği sırf bir etnik köken meselesine indirgeyen yaklaşımların neden yetersiz kaldığını da gösteriyor sanırım. Kitap bu konuda net bir tavır alıyor mu? Kesinlikle. Gezik, Aleviliğin kökenini Türk müydü, Kürt müydü, Zaza mıydı gibi dar bir etnik eksende aramanın konuyu anlamaktan uzaklaştırdığını savunuyor. Yani diyor ki, dinsel ve düşünsel köklere bakıldığında Alevi inanç künyasındaki temel kavramların izi 8. ve 13. yüzyıllar arası Irak ve İran coğrafyasında filizlenen tasavvuf akımlarına kadar sürülebilir. Yani köken daha çok o coğrafyanın entelektüel dünyasıyla mı ilgili? Aynen öyle. O akımların kökeni de daha çok o dönemin İran ve Arap entelektüel dünyasıyla bağlantılı. Yani bugünün etnik kategorileriyle o dönemin düşünce sistemlerini birebir örtüştürmeye çalışmak biraz anakronik oluyor diyor Gezik. Anladım. Ayrıca Türkiye'deki araştırmaların komşu coğrafyalardaki benzer gruplarla Nusayriler, Dürziler, Ehli Hak, Yezidiler gibi yeterince karşılaştırma yapmadığına dair bir eleştirisi de var sanırım, değil mi? Evet. Gezik bunun önemli bir eksiklik olduğunu, bu gruplar arasındaki benzerlik ve farklılıkların incelenmemesinin Aleviliği kendi özgün bağlamında anlamayı zorlaştırdığını söylüyor. Hatta bu eksikliğin altında zaman zaman ideolojik kaygıların da yatmış olabileceğini ima ediyor. Bu kimlik ve tanım meselesinin karmaşıklığını gördükten sonra Alevi-Sünni ilişkilerinin tarihsel seyrine bakmak daha anlamlı hale geliyor sanki. Gezik, Kürt toplumundaki aşiret yapısının ve tarikat bağlarının bu ilişkilerdeki rolüne nasıl bakıyor?
Nikitin'den yaptığı bir alıntı vardı. Aşiret çıkarının bazen dinin önüne geçebildiğini söylüyordu. Bu bayağı dikkat çekici. Bu gerçekten kritik bir nokta. Kürt toplumu dediğimiz şey tek bir blok değil. Aşiret sadakati ve çıkarları, tarih boyunca dini kimliklerden veya çatışmalardan daha belirleyici olabildiği durumlar yaşanmış. Gezik, Alevi-Sünni ayrışımının köklerinin daha eskiye gitmekle birlikte, özellikle Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim dönemi politikalarıyla, yani o Çaldıran Savaşı sonrası atmosferle keskinleştiğini belirtiyor. Daha yakın tarihte peki? Daha yakın tarihte ise 2. Abdülhamit döneminde kurulan ve Sünni Kürt aşiretlerinden oluşan Hamidiye alaylarının Aleviler üzerindeki baskıyı çok arttırdığını anlatıyor. Bu da önemli bir faktör. Bu tarihsel gerilimler Cumhuriyet'in ilk yıllarına nasıl yansıyor peki? Mesela 1925'teki Şeyh Said isyanı. Bu denklemde nereye oturuyor? İşte orası önemli. Gezik, Şeyh Said isyanını Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte eski güçlerini ve statülerini yitiren Sünni Nakşibendi şeyhleri ve onlara bağlı aşiret reislerinin kaybettikleri otoriteyi ve belki de halifeliği, saltanatı geri getirme girişimi olarak yorumluyor. İşte tam bu noktada o meşhur soru gündeme geliyor. Dersim Alevileri bu isyana neden destek vermedi ya da katılmadı? Evet, bu hep tartışılan bir konu. Kitap ne gibi nedenler öne sürüyor bu konuda? Birkaç temel faktör var gibi görünüyor. Birincisi, az önce bahsettiğimiz geçmişteki Alevi-Sünni çatışmaları ve özellikle Hamidiye alayları döneminden kalan o derin güvensizlik. İkincisi, isyanın belirgin Sünni, yani Nakşibendi karakteri ve liderliğinin Aleviler için bir çekim merkezi oluşturmaması. Hatta bir anekdot vardı sanırım bununla ilgili. Evet. Gezik, Seyit Rıza'nın isyan için gelen elçileri ağırlayıp kurban kestirmesine rağmen Sünni elçilerin bu etin Alevi usulüyle kesildiği gerekçesiyle yemeği reddettiğine dair çarpıcı bir anekdot aktarıyor. Bu bile aradaki mesafeyi çok net gösteriyor aslında. Çok ilginç. Başka nedenler var mı? Üçüncüsü de, yani isyanın başarı şansının düşük görülmesi ve olası bir yenilginin ardından devletin misillemesinden duyulan endişe. Mantıklı bir endişe tabii. Fakat tablo o kadar da siyah beyaz değil gibi. Koç Uşağı aşiretinin Çemişgezek baskını var 20 Mart 1925'te. Bu durum Dersim'in tamamen isyanın dışında kaldığı tezini biraz sarsmıyor mu? Evet, bu olay durumu biraz daha karmaşıklaştırıyor tabii. Seyit Rıza ile ilişkili olduğu bilinen Koç Uşağı aşiretinin bu eylemi, isyanın genel olarak bastırılmaya başlandığı bir döneme denk geliyor. Gezik, bunun doğrudan isyanı destekleme amacı mı taşıdığını, yoksa bölgedeki otorite boşluğundan yararlanan yerel bir aşiret eylemi mi olduğunu tam netliğe kavuşturmuyor açıkçası. Ama önemli bir detay yine de. Kesinlikle. Bu olayın Dersim'in isyana tamamen kapalı olduğu yönündeki genel kabulü sorgulatan önemli bir detay olduğunun altını çiziyor. Nitekim isyan sonrası Dersim'de yapılan ilk sürgünlerden etkilenen aşiretlerden biri de Koç Uşağı olmuş. Yani bir bağlantı var gibi. Alevi-Sünni dinamiklerini anlamak için Varto bölgesindeki Cibran, Sünni ve Hormek, Alevi aşiretleri arasındaki gerilim de sıkça örnek verilir. Gezik bu ilişkiye nasıl bakıyor? Farklı bir boyut mu katıyor? Bu örnek, meselenin sadece dini olmadığını, aynı zamanda sosyoekonomik boyutlarının da olduğunu gösteriyor. Çok net bir şekilde. Cibranlılar daha çok göçebe veya yarı göçebe bir yapıya sahipken, Hormekliler daha yerleşik çiftçiler. Bu farklılık, özellikle Hamidiye alayları döneminde Cibranlıların devlet desteğiyle güçlenmesi sonucu gerginliği tırmandırmış. Yani sadece din değil, yaşam tarzı farkı da var. Aynen. Gezik, Cibranlı Halit Bey'in 1919'da Alevi ve Sünni aşiretleri Kürtçülük ideali etrafında bir araya getirme girişimini ve bu amaçla Karaçköy'ünde yapılan toplantıyı detaylı anlatıyor. O toplantı çok önemli. Bu toplantı ile ilgili farklı rivayetler var ama değil mi? Mehmet Şerif Fırat ve Halit Fırat'ın anlatımları çelişiyor muydu? Evet, Gezik her iki anlatıma da yer vererek bu farklı hafızalara işaret ediyor. Çok ilginç bir karşılaştırma yapıyor. Mehmet Şerif Fırat'a göre Aleviler geçmişte yaşadıkları acıları hatırlatarak hani siz bey oldunuz, bu defa sultan olmak isterseniz biz de size kul olamayız gibi bir tavırla teklifi reddediyorlar. Peki Halit Fırat ne diyor? Halit Fırat'ın anlatımındaysa Alevilerin reddetme gerekçesi daha farklı.
daha politik belki de. Hacı Bektaş Veli'ye olan bağlılıklarını ve Mustafa Kemal'in doğru yolda olduğuna dair inançlarını vurguluyorlar. İşte Mustafa Kemal'in doğru yolda olduğunu da Hacı Bektaş Veli önderimizden gelen deliller bizlere anlatmışlardır diyorlar. Vay canına, aynı olay, iki farklı anlatı. İşte bu iki farklı anlatı bile aynı olayın farklı siyasi ve ideolojik pozisyonlardan nasıl farklı hatırlandığını ve aktarıldığını gösteren müthiş bir örnek aslında. Hafıza nasıl şekilleniyor görüyorsun. Kürt milliyetçiliği ile din arasındaki ilişki de bu örneklerde gördüğümüz gibi oldukça girift o zaman. Hem de nasıl, yani Gezovuk ilk Kürt örgütlenmelerinde, mesela Kürdistan Teali Cemiyeti gibi yapılarda bazı Alevi üyelerin yer aldığını belirtiyor. Ama şunu da ekliyor, Kürt milliyetçi düşüncesinin ilk öncülerinin, örneğin 19. yüzyıldaki Şeyh Ubeydullah örneğinde olduğu gibi, vizyonlarının genellikle kendi mezhepleriyle, yani Şafii-Sünnilikle sınırlı kaldığını vurguluyor. Yani kapsayıcı bir yaklaşım her zaman olmamış. Pek olamamış gibi görünüyor başlarda. Yani tüm Kürtleri kucaklayan, mezhepler üstü bir yaklaşım her zaman hakim olmamış. Kitapta kırsal Kürt nüfusunun genelinde İslam'ın kurallarına bağlılığın sanıldığı kadar katı olmadığına dair batılı gezgin gözlemleri de aktarılıyor sanırım. Bu da ilginç bir detay. Evet. Evet, Gezi, Christoph, Arfa, Sykes, Lynch gibi birçok gezgin ve araştırmacının 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki notlarına atıf yapıyor. Bu gözlemler özellikle dağlık ve izole bölgelerde yaşayan ve kağıt üzerinde Sünni olarak bilinen Kürt topluluklarının bile gündelik hayatta İslam'ın formel kurallarını uygulama konusunda oldukça esnek davrandıklarını, eski yerel inanç ve adetlerin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Yani din algısı daha esnek miydi? Öyle anlaşılıyor. Hatta bazı kaynaklarda Zazaların kimi zaman ayrı bir dinsel grup gibi algılandığı bile not edilmiş. Yine bu bağlamda Kürt kadınının diğer Orta Doğu toplumlarına kıyasla daha görünür ve serbest olan konumu da sıkça vurgulanan bir nokta bu kaynaklarda. Bütün bu tarihsel arka plan bizi Cumhuriyet döneminin en trajik olaylarından birine, Dersim 38'e getiriyor ister istemez. Gezik, Cumhuriyet yönetiminin Dersim'e bakışını nasıl resmediyor? Nasıl bir algı var Dersim'e karşı? Gezik, Dersim'in merkezi otoriteye direnen yapısı, farklı kimliği ve özerk duruşuyla Cumhuriyet rejimi için bir tür çıbanbaşı, yani halledilmesi gereken bir sorun olarak görüldüğünü aktarıyor. Özellikle 1925 Şeyh Said isyanı sonrasında hazırlanan resmi raporlarda işte Hamdi Bey, Cemal Bey, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İbrahim Tali Öngören gibi isimlerin raporlarında bölgeye yönelik çok net öneriler var. Ne gibi öneriler bunlar? Aşiretlerin dağıtılması, zorunlu göç yani iskan, silahların toplanması, askeri kontrolün arttırılması ve nihayetinde asimilasyon yoluyla bölgenin medenileştirilmesi ve Türkleştirilmesi. Plan bu aslında. Bu planlar nasıl hayata geçiriliyor peki? Süreç nasıl işliyor? Süreç, 1935'te çıkarılan özel Tunceli Kanunu ve bölgeye olağanüstü yetkilerle donatılmış bir genel müfettişlik, yani 4. Genel Müfettişlik atanmasıyla hız kazanıyor. Başına da General Abdullah Alpo'dan getiriliyor. Silah toplama faaliyetleri, yeni yollar ve karakolların inşası gerilimi iyice tırmandırıyor ve nihayetinde 1937 baharında ve özellikle 1938 yazında büyük çaplı askeri harekatlara yol açıyor. Harekatların hedefi kim peki? Resmi hedef, isyancı olarak nitelenen belirli aşiretler, Kalan, Demenan, Kuzu gibi ve girilmesi yasaklanan yasak mıntıkalar. Ancak Gezik, operasyonların sadece isyancılarla sınırlı kalmadığını, sivil halkın da hedef alındığı, toplu katliamların yaşandığını ve başlangıçta 5 ila 7 bin kişinin Batı illerine sürgün edilmesinin planlandığını aktarıyor. Kitapta askeri rakamlar da veriliyor mu? Evet, kitapta askeri kaynaklardan alındığı belirtilen rakamlar da var. Mesela son 2 harekatta 7905 kişinin ölü veya sağ ele geçirildiği, bazı köylerdeki operasyonlarda 395 haydutun imha edildiği gibi ifadeler yer alıyor. Tabii bunlar resmi rakamlar. Bu resmi ve soğuk ifadelerin arkasında korkunç insani trajediler yatıyor tabii. Kitaptaki sözlü tarih anlatıları bu noktada devreye giriyor ve tüyler ürpertici detaylar sunuyor anladığım kadarıyla. Evet, Gezik bu tanıklıklara özellikle geniş yer ayırıyor ve bence kitabın en güçlü yanlarından biri bu.
Bu anlatılar, olayın rakamların ötesindeki insani boyutunu, travmanın derinliğini çok canlı bir şekilde aktarıyor. Çok çarpıcı gerçekten. Örneğin Nazmiye'nin Kıl Köyü'nden bir tanığın anlattıkları. Köyün önünden akın akın götürülen yüzlerce Haydaranlı erkek. Sonra ne oluyor? Ardından köye yerleştirilen ve nereye gittiklerini bilmeden sürgünü bekleyen kadınlar ve çocuklar. İnsanların Munzur Dağları'nın mağaralarına sığınması, İsmail Ağa gibi liderlerin askerle konuşma çabalarının soluçsuz kalması. Çok acı hikayeler. Hormek aşiretinden Bertal Ağa'nın hikayesi ise bu trajedinin belki de en sembolik anlatımlarından biriymiş. Gerçekten öyle. O anlatı, yaşananların vahametini tek bir ailenin kaderi üzerinden gözler önüne seriyor. Bertal Ağa'nın Nazmiye'deki askeri karargaha çağrılması, orada ailesine sürgüne hazırlanın diye mektup yazmaya zorlanması. Düşünebiliyor musun? Korkunç. Bu sırada ailesinin ve akrabalarının toplam 53 kişinin köy yakınlarındaki Dere Remedani, yani Remedan Deresi denilen yerde topluca kurşuna dizilmesi ve cesetlerinin yakılması, Bertal Ağa'nın kendisinin de Nazmiye'de öldürülmesi ve tüm bu felaket haberini alan yaşlı annesi Dakoe'nin kendini munzur suyuna atarak intihar etmesi. Yani bu tür mikro tarih anlatıları olayın sadece siyasi veya askeri bir operasyon olmadığını, aynı zamanda derin bir insani yıkım olduğunu gösteriyor. Kelimeler yetersiz kalıyor. Peki bu kadar büyük bir travma nasıl hatırlanıyor? Gezik, Dersim 38'in hafızadaki yerine dair tek bir görüş olmadığını söylüyor sanırım. Bir çeşit paradoks var sanki ortada. Evet, bu çok ilginç bir nokta. Gezik, 1938'in Alevi-Kürt hafızasında tartışmasız bir şekilde bir kırım, yani jenosit kelimesini kullanmıyor ama katliam, kırım anlamında olarak yer ettiğini belirtiyor. Bu çok net. Ancak aynı zamanda bazıları için özellikle sonraki kuşaklarda bu olayın eski, baskıcı ve kendi içinde de çatışmalı olan aşiret düzeninin sonunu getiren ve her ne kadar zorla ve travmatik bir şekilde olsa da modernleşmeye, eğitime, şehirleşmeye ve dolayısıyla sosyal hareketliliğe kapı aralayan bir dönüm noktası olarak da algılanabildiğini ifade ediyor. Yani hem bir yıkım hem de bir başlangıç gibi mi? Zor bir ikilem. Aynen öyle. Yani travma ve asimilasyon bir yanda, diğer yanda ise istenmese de ortaya çıkan yeni sosyal imkanlar. Bu durum, kolektif hafızanın zamanla nasıl parçalandığını ve farklılaştığını gösteriyor. Çok katmanlı bir durum. Bu farklı hafızalar ve yorumlar tarih yazımına da yansıyor tabii. Mehmet Şerif Fırat'ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi kitabı bu bağlamda önemli ve örnek olarak inceleniyor kitapta. Aynen öyle. Gezik, Fırat'ın kitabını ve benzer çizgideki diğer çalışmaları, işte Süleyman Öztürk, M. Zeki Yolga, Burhan Kocadağ, Cemal Şener gibi yazarlarınkini muhafazakar Alevi tarihçiliği olarak adlandırıyor. Bu ekolün ortak özelliklerini şöyle özetliyor. 1. Aleviliği İslam öncesi Orta Asya Türk kökenlerine bağlama eğilimi. İkincisi, 2. Kürtçe ve Zazaca gibi dilleri Türklüğün kolları olarak gösterme veya geri plana itme çabası. 3. Dersim olaylarının sorumluluğunu aşiretlerin kendi geri kalmışlığına, iç çekişmelerine veya dış güçlerin kışkırtmalarına yükleme. Ve en belirgin ortak nokta olarak da Atatürk'ü olayların tamamen dışında tutma, sorumluluğu daha çok dönemin Başbakanı İsmet İnönü veya İçişleri Bakanı Şükrü Kaya gibi isimlere yıkma çabası. peki bu tarih yazımı biçimi az önce bahsettiğin Bertal Ağa'nın ailesinin katledildiği Dere Ramadani gibi olayları ya da genel olarak sivil katliamları nasıl ele alıyor, onlara yer veriyor mu? Gezik'in vurguladığı gibi bu tür anlatılarda sivil katliamlar, zorla asimilasyon politikaları gibi konular ya hiç yer bulmuyor ya da önemsizleştiriliyor. Odak noktası daha çok devlete isyan eden feodal aşiretler ve onları yola getiren cumhuriyet anlatısı oluyor. Yani olaylar daha çok devlet perspektifinden anlatılıyor. Anladım. Hatta Mehmet Şerif Fırat'ın oğlu Atilla Fırat'ın babasının kitabına yönelik bölücülük yapıyor eleştirilerine karşı yazdığı savunma metninin Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış olması bile bu tarih anlatısının devlet nezdinde nasıl bir karşılık bulduğunu ve nasıl bir ideolojik mücadelenin parçası olduğunu gösteriyor.
Tam bir hafıza ve anlatı savaşı alanı aslında burası. Bu anlatı çatışması sıradan insanların tanıklıklarına da yansıyor mu? Yani yaşananların sorumlusu olarak kimler görülüyor halk arasında? Tek bir görüş mü var? Kesinlikle yansıyor, tek bir görüş yok. Kitabın öfke başlığı altında topladığı tanıklık alıntıları bu çeşitliliği çok net ortaya koyuyor. Bazı tanıklar öfkelerini doğrudan devlete, askere, jandarmaya yöneltiyor. Hani jandarmanın keyfine kalmıştı gibi ifadeler var. Başka suçlamalar var mı? Var tabii. Bazıları ise Dersim'in kendi içindeki bölünmüşlüğe, aşiretler arası rekabete ve ihbarcılığa vurgu yapıyor. Dersim halkı en çok birbirini kırmış, hep birbirlerini şikayet ediyorlardı gibi çok acı ifadeler de var. Hatta bazıları Seyit Rıza gibi yerel liderlerin kendi iktidar hırslarını eleştiriyor. Seyit Rıza, Dersim'in ağası olmak istemiş diyenler de var. Yani Dersim 38'e dair yekpare, herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir anlatıdan söz etmek pek mümkün değil. Çok parçalı bir hafıza var. Dersim 38'in bu karmaşık mirasını ve hafızadaki yerini konuştuktan sonra Alevi-Kürt kimliğini anlamak için bir başka önemli karşılaşma noktasına, yani Bektaşilik ile olan ilişkiye geçelim istersen. Kitap bu iki yapıyı nasıl karşılaştırıyor? Nerede benziyorlar, nerede ayrışıyorlar? Gezik, işe Hacı Bektaşi Veli'nin tarihsel kimliğiyle ölümünden sonra özellikle vilayetname gibi metinlerde oluşturulan efsanevi, kerametlerle dolu kimliğini ayırmakla başlıyor. Bektaşiliğin Hacı Bektaş hayattayken değil, daha çok ondan sonraki süreçte, özellikle de 16. yüzyılda Balım Sultan ile birlikte kurumsallaşan, hiyerarşisi ve ritüelleri belirginleşen örgütlü bir tarikat, yani bir yol haline geldiğini belirtiyor. Dersim'deki Seyit Ocakları, Kureyş, Baba Mansur, Derviş Cemal gibi isimlerle anılan yapılar, peki bu Bektaşi modelinden nasıl ayrılıyor? Temel fark ne? İşte temfi fark burada yatıyor. Gezik'e göre Dersim Seyit Ocakları'nın örgütlenme biçimi Bektaşilikten oldukça farklı. Bektaşilik Kırşehir'deki merkezi tekke, yani Pirevi ve ona bağlı kollar, Babagan Çelebi ayrımı gibi ile daha merkezi bir yapıya sahipken Dersim Ocakları çok daha ademi merkeziyetçi. Yani daha dağıtık bir yapı mı var? Aynen öyle. Tek bir merkezden yönetilmeyen, her ocağın kendi bölgesindeki belirli aşiretlerle doğrudan bağlantılı olduğu, pir-talip ilişkisinin babadan oğula, soya dayalı olarak geçtiği bir yapı söz konusu. Ayrıca Seyit ailelerinin kendi içlerinde de pir, rehber, mürşit gibi bir hiyerarşi, hatta bazen piri piran gibi üst makamlar bulunuyor. Daha farklı bir iç işleyiş var. Peki ya inanç ve ritüeller, benzerlikler ve farklar neler orada? Vilayetnamedeki bazı kerametlerin Dersim'de farklı seyitlere atfedilmesi gibi durumlar varmış sanırım. Evet, bu ilginç bir nokta. Mesela Hacı Bektaş'a atfedilen cansız duvarı yürütme kerametinin Dersim'de Baba Mansur Ocağı'nın kurucusu kabul edilen Baba Mansur'a atfedilmesi gibi örnekler var. Gezik, bu tür benzerliklerin illa doğrudan tarihsel bir bağ anlamına gelmeyebileceğini söylüyor. Daha çok ortak bir tasavvufi kültür havuzundan beslenmeyi veya zamanla karşılıklı etkileşimleri gösterebileceğini savunuyor. Yani doğrudan Bektaşiliğe bağlamak doğru olmaz mı? Bu durum Dersim Ocakları'nın kökenini doğrudan Hacı Bektaş'a veya kurumsal Bektaşi tarikatına bağlayan iddiaları da sorgulamamızı gerektiriyor diyor Gezik. İnançsal olarak bakıldığında her iki gelenekte de vahdet-i vücut gibi tasavvufi yorumlar, Hz. Ali ve 12 imam sevgisi gibi ortak Şii motifler bulunsa da, Gezik, Dersim Aleviliğinin İslam öncesi yerel, kadim Anadolu ve Mezopotamya inançlarından doğa kültleri, kutsal mekanlar, ziyaretler vesaire Bektaşiliğe kıyasla daha fazla etkilendiğini ima ediyor. Bektaşilik daha mı farklı bu açıdan? Bektaşilik ise görece daha şehirli, kitabi referansları daha güçlü ve Sünni İslam'la diyalog veya ayrışma noktaları daha belirgin bir yapı sergiliyor gibi duruyor. Peki örgütsel yapı ve iktidarla ilişkiler açısından nasıl bir fark var? Bu da önemli bir ayrım noktası olsa gerek. Örgütsel farkı az önce belirttik. Bektaşilik daha merkezi ve yayılmacı bir karakterde, özellikle Balkanlarda kolonizatör dervişler aracılığıyla etkili olmuşlar. Dersim Ocakları ise daha yerel, aşiretlere dayalı ve kendi coğrafyalarına odaklı. İktidarla ilişkilerse belki de en net ayrım noktalarından biri. Bektaşiler
Osmanlı tarihinde Yeniçerilerle olan bağları sayesinde uzun süre etkili olmuş, zaman zaman baskı görseler de genellikle devletle bir tür entegrasyon ve tolerans ilişkisi kurmuşlar. Cumhuriyet döneminde nasıl peki? Zaviyelerin kapatılmasına rağmen kültürel olarak rejimle daha uyumlu bir pozisyon almışlar gibi görünüyor. Dersim Alevileri ise coğrafi konumları ve sosyal yapıları nedeniyle merkezi otoriteye karşı daha özerk bir duruş sergilemiş, devletle ilişkileri genellikle mesafeli, güvensiz ve çatışmalı olmuş. Dersim 38 de bu çatışmalı ilişkinin zirve noktası tabii ki. Ve sanırım dil faktörü de çok önemli bir ayrım yaratıyor bu iki grup arasında. Kesinlikle. Bu Gezik'in özellikle vurguladığı bir nokta. Bektaşilik zaman içinde giderek Türklük kimliğiyle daha fazla özdeşleşmiş ve ayin dili, nefesleri, edebi geleneği büyük ölçüde Türkçe olmuş. Dersim Alevileri ise gündelik hayatlarında ve en önemlisi dinsel pratiklerinde, dualarında, gulbanglarında, deyişlerinde yani kılamlarında ağırlıklı olarak Kırmancı, Zazaca ve Kurmancı, Kürtçe dillerini kullanmışlar. Bu dil farkı neden bu kadar önemli? Öncüsü olan bu ana dillerin farklılığı, iki Alevi grubu arasındaki mesafeyi koruyan ve kaynaşmayı engelleyen temel faktörlerden biri olmuş. Çok ciddi bir bariyer aslında. Dil meselesi sadece Bektaşilikle karşılaştırmada değil, Alevi Kürt kimliğinin genelinde de hayati bir öneme sahip anlaşılan. Asimilasyon karşısındaki durumları nasıl etkilemiş bu durum? Gezik, Kırmancıki ve Kurmancı'nın ağırlıklı olarak sözlü kültüre dayanmasının, standartlaşmış bir yazı dilinin ve özellikle de yazılı dini metin külliyatının, hani Bektaşilik'teki gibi bir külliyatın oluşamamasının, bu dilleri devletin asimilasyon politikaları karşısında çok daha savunmasız bıraktığını vurguluyor. Yani sözlü gelenek dezavantaj mı olmuş? Maalesef öyle olmuş gibi görünüyor. Dini bilgi ve ritüellerin nesilden nesile sözlü aktarımla geçmesi, okullaşma, göç, medyanın etkisi ve seyitlerin toplumsal rollerindeki değişim gibi faktörlerle birleşince hem dinin hem de inancın özgün yapısının aşınmasını hızlandırmış. Dil kaybolunca kültürde zayıflıyor tabii. Peki tüm bu karmaşık etkenleri yani travma, asimilasyon, sosyal değişim, dilin durumu, farklı tarih anlatıları bir araya getirdiğimizde Gezik Alevi Kürt kimliğinin bugünkü durumunu nasıl özetliyor? Bir tür kimlik parçalanmasından mı bahsediyor acaba? Gezik, bu durumu açıklamak için Amerikalı antropolog George Devos'un kimlik modeline başvuruyor. Bu modele göre bireylerin kimlikleri tek katmanlı değil, 3 boyutlu. Geçmişe dönük bir etnik kimlik algısı var, bugüne odaklanan bir vatandaşlık kimliği var, bir de geleceğe yönelik ideolojik veya dini kimlik arayışları var. Yani farklı kimlik katmanları mı var? Aynen. Alevi Kürtler arasındaki kimlik çeşitliliğini, örneğin kitapta bahsi geçen ve aynı aileden 4 kardeşin kendilerini sırasıyla Türk Alevi, Kürt Alevi, Zaza Alevi ve sadece Alevi olarak tanımladığı C kardeşler vakası gibi bu model üzerinden anlamlandırmaya çalışıyor. Çok çarpıcı bir örnek bu. Yani yaşanan büyük travmalar, sistematik asimilasyon çabaları ve hızlı sosyal değişimler yekpare bir kolektif kimlik yerine daha çok bireysel tercihlere, aile hikayelerine ve farklı politik duruşlara göre şekillenen parçalı kimliklerin öne çıktığı bir tablo mu yaratmış? Gezik bunu mu söylüyor? Aynen, öyle bir sonuca varıyor Gezik. Özellikle 1938 travması, ardından gelen baskı ve inkar politikaları, zorunlu göç, eğitim ve şehirleşme ile birlikte değişen sosyal yapılar, kolektif hafızayı ve kimlik algısını derinden sarsmış ve dönüştürmüş. Bireylerin kendi kişisel, aile veya aşiret tarihlerini tüm topluluğun ortak geçmişinden ayırt etmekte zorlandığı bir durum. Kimlikler daha mı muğlaklaşmış? Evet, savundukları kimliğin kökeninin etnik bir bağ mı, yoksa kişisel bir duruş veya politik bir tercih mi olduğunun zaman zaman belirsizleştiği bir durum ortaya çıkmış. Bu nedenle geçmişle kurulan ilişki de oldukça çeşitli, karmaşık ve bazen de çelişkili hale gelmiş maalesef. Bugün Erdal Gezik'in Alevi Kürtler kitabını merkeze alarak gerçekten çok katmanlı, hassas ve bir o kadar da önemli bir konuya derinlemesine baktık. Alevi Kürt kimliğinin ne kadar gerifte olduğunu, etnik ve dinsel tanımların kendi içindeki çeşitliliğini ve zorluklarını gördük. Evet,
Alevi-Sünni ilişkilerinin tarihsel köklerini ve gerilimlerini, Şeyh Said isyanı gibi dönüm noktalarını ve özellikle Dersim 38'in bıraktığı o derin, kapanması zor yarayı ve hafızadaki yerini anlamaya çalıştık. Bektaşilikle olan o hem yakın hem uzak ilişkiyi, aralarındaki temel farkları, dilin kimlik ve hafızanın korunmasındaki kritik rolünü, asimilasyon süreçlerinin etkilerini ve tabii ki tarih yazımının kendisinin nasıl bir mücadele ve kimlik inşa alanı olduğunu Mehmet Şerif Fırat örneğinde gördüğümüz gibi ele aldık. Gerçekten de Gezik'in çalışması tüm bu karmaşıklığı anlamak, farklı anlatıları ve iç dinamikleri görmek açısından ufuk açıcı bir kaynak sunuyor. Kolay bir konu değil tabii ama önemli bir çalışma. Peki, bu yoğun tartışmanın ardından senin için üzerinde biraz daha kafa yormaya değer nasıl bir soru kalıyor geriye? Belki şöyle bir şey sorabiliriz. Gezik'in çizdiği bu parçalanmış kolektif hafıza, süregelen asimilasyon baskısı ve taşınması ağır travmaların gölgesinde Alevi Kürtler gibi bir topluluk geçmişiyle nasıl sağlıklı bir ilişki kurabilir? Zor bir soru. Özellikle de o geçmişin hafızasını taşıyan dil, sosyal yapılar ve inanç pratikleri bu kadar sarsılmışken, yani talih sadece başkalarının yazdığı anlatılarla veya travmaların ağırlığıyla tanımlanmadan nasıl sahiplenilebilir ve onunla nasıl yüzleşilebilir? Böyle bir tarihle sahici bir hesaplaşma dediğimiz şey acaba ne benzerdi? Üzerine düşünmeye değer doğrusu. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman.